Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Instagram sayfamda sürekli tarifini vermemi istediğimiz bu çanta modelimizi çok beğenmiştiniz. Şimdi bu çantamızın yapılışını size anlatacağım. İnşallah anlaşılır olur. Yine merak ettiğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Çantamızı örmeye başlayalım. Öncelikle K tipe ihtiyacımız var. Ben K tiple örüyorum. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Tığ numarası olarak da K tipleri 3,5 milim tığla örüyorum ben. Öncelikle çantamıza 38 zincirle başlayacağız. Şimdi 38 zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 38 zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi de bir tane fazladan zincir çekiyoruz. Buraya 7 tane sık iğne yapacağız. İlk boşluğumuza batmadık. İkinci boşluğumuza batıyoruz. 7 tane sık iğne yapalım. Modelimiz 10 ve onun katlarından oluşuyor. Yapmak istediğimiz baklava dilimini kurduktan sonra 8 tane fazladan örüyoruz. Yani normalde 30 tane gidiyordu benim modelim için. 3 modele. Ama 8 tane fazla çektik. Modelin kurulumu için 8 tane fazla olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 ilmek katlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek atlıyoruz. 4. zincirimize bir tane sık iğne yapalım. Buraya da yine 7 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi 7 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ondan sonra 5 tane zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 3 tane zincirimizi atladık. 1, 2, 3, dördüncüye battık. Buraya da 7 sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 zincirimizi çektik. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir atlıyoruz. Dördüncüye sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya tekrar 7 tane sık iğne yapacağız. Saat ipimizi düzeltiyoruz elimizle her sırada. Şimdi buraya bu şekilde devam edeceğiz. Buraya 7 tane sık iğne yapacağız. Ondan sonra 5 tane zincir çekip 3 tane zincir atlayıp dördüncüye tekrar 7 tane sık iğne yapacağız. Sıramızın sonuna kadar örelim, gelelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Burada tekrar kenara geldik. Burada tekrar 5 tane zincir çekelim. 3, 4, 5.
Şimdi zincirimizin diğer tarafına sık iğne yapacağız. Aynı hizaya gelsin. Diğer sık iğneyle 1 2 şu ipimizi de içinden yürütelim. 3 4 5 6 Bu kadar yürütmek yeterli ipimizi. Bunu buradan keseceğiz sonra. 7 Evet, önde örmüş olduğumuz zincirin bu alt kısmında örmüş olduğumuz 7 sık iğnenin karşısına tekrar 7 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir atlıyoruz. 1 2 3 4. zincirimize tekrar sık iğne yapalım. Buraya da 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7. Şimdi buraya tekrar 5 tane zincir yapacağız. Tekrar 7 tane sık iğne yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Ben örüp geleyim. Sıramızın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptık buraya da. Burada tekrar 5 tane zincir çekelim. Kenarda 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar ilk başladığımız yere geldik. Bu ilk sık iğnemize batmıyoruz. Çünkü burada 7 sık iğnemizi 5'e indireceğiz. İki kenarından birer tane sık iğne örmeyeceğiz. Bu kenardaki ilk sık iğnemizi atlıyoruz. İkinciye bir sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5. Buraya 5 sık iğne yaptık. Buradaki ilk başladığımız birinci sık iğnenin tepesine yer belirleyicimizi takalım. Burası sıramızın bitişi, başlangıcı olacak. Şimdi 5 sık iğnemizi yaptık. Kenardaki bir sık iğnemizi örmüyoruz. Buraya 3 tane zincir çekeceğiz. 2 3 1 2 3 tane çektik. Bu altta örmüş olduğumuz beşli zincirlerin içine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Şimdi önümüzdeki 7 tane sık iğne vardı daha önce yaptığımız burada. Bunun ilk sık iğnesini atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Buraya 5 tane sık iğne yapacağız. Yine biraz önce olduğu gibi. 3 4 5. Evet, 5 sık iğnemizi yaptık. Sayalım. 1 2 3 4 5. 5 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 ve alttaki 5 tane yapmış olduğumuz zincirin içine bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna kadar
Bu şekilde örelim. Sıramızın sonuna geldik. Burada 5 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bir sık iğnemizi örmedik tabi. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Bu kenarda dönmüş olduğumuz beşli zincirimiz vardı. Onun içine batalım. Bir sık iğne yapalım. 3 tane zincir yapalım. Burası da aynı şekilde ilerliyor. İlk sık iğnemize batmıyoruz. İkinciye batıyoruz. Altta 7 tane olan sık iğnemizi 5'e indirmiş olacağız. 2 3 4 5. Evet. Burada 5 tane 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektik ve buraya 5 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5. Şimdi önümüzdeki beşli zincirin içine tekrar bir sık iğne yapacağız. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Boşluğa bir sık iğne yaptık. 1 2 3 zincirimizi çektik. Birinci sık iğnemizi atlıyoruz. İkinciye sık iğne yaptık. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Kenara kadar ördük. Burada tekrar bir sık iğnemiz var. Onu örmeyeceğiz. O sık iğnemiz kalacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Burada 1, 2, 3 zincir çekelim. Bu kenarda örmüş olduğumuz beşli zincirin yine ortasına bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Önümüzdeki 1, 2, 3, 4, 5 sık iğneden yine ilk baştakini atlıyoruz. Onu örmeyeceğiz. Diğerine batıyoruz. Bir sık iğne yapalım. 2 sık iğne. 3 tane sık iğne yaptık buraya da. Bu şekilde. Yine yer belirleyicimizi ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batalım. Sıra başımız. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir çekelim. Bu tekli yapmış olduğumuz sık iğnenin yanındaki boşluğa bir sık iğne yapalım. Sık iğnemizin tepesine bir sık iğne yapalım. Sık iğnemizden sonraki boşluğa bir sık iğne yapalım. Böyle 1 2 3 sık iğne ilk başta yapmıştık. 1 2 3 zincir çektik. 1 2 3 sık iğne yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir yapalım. Bu önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğerine batıyoruz. Bunu atladık. Buna batıyoruz. Buraya 3 tane sık iğnemizi yapalım. 2 3. Bu sondaki sık iğnemize batmıyoruz. 3 tane zincir çekelim. Ve sık iğnemizin önündeki boşluğa bir sık iğne. Tepesine bir sık iğne. Sonraki boşluğa bir sık iğne. 3 tane sık iğnemiz oldu. Burada 3 tane zincir çekeceğiz yine. Evet, bu şekilde bu sırada
1 2 3 sık iğnemizi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğne çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. Baştaki ve sondaki sık iğnelere batmıyoruz. Azaltıyoruz bu arayı. Bu arayı genişleteceğiz şimdi. Üst sıradaki baklava dilimine geçmiş oluyoruz. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde örelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada 3 zincirimizi yaptık. 1 2 3. 3 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz bu kenarda da. Yine aynı şey yapıyoruz. Buradaki boşluğa bir sık iğnesi. Sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Sık iğneden sonraki boşluğa da bir sık iğne yapalım ve 3 zincirimizi çekelim. Yine bu ilk sık iğnemize batmıyoruz. İkinci sık iğnemize batalım. Buraya da 3 tane sık iğne yapacağız. 2 3 1 2 3 3 zincirimizi çektik. Sık iğnenin yanına, tepesine, sonuna yine 3 zincir. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Döndük. Sıra başımıza kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar ördüm. 1 2 3 sık iğne yapmıştık. 1 2 3 zincir çektik sonda. Buradaki boşluğa sık iğnemizi yapalım. Yine bir öncekinde yaptığımız gibi tepesine bir sık iğne yapalım. Buradaki boşluğa bir sık iğne yapalım. Burada 1 2 3 tane zincir çekelim. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Burada bir önceki sırada yapmış olduğumuz 1 2 3 tane sık iğne vardı. Bu sık iğnelerimizin yine birincisini atlıyoruz. Ortadakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Başka sık iğne yok burada. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Yine yer belirleyicimizi takalım. Burada da 3 zincirimizi çektik. Yani ne yaptık? 3 zincir çektik. Bir sık iğne yaptık. 3 zincir çektik. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnemiz vardı. Onun bir önceki boşluğuna bir sık iğne yapalım. Şimdi buradaki baklava dilimini arttıracağız. 1 3 sık iğnenin üstüne sık iğne tekrar 2 3 4 5. Evet, 5 sık iğnemiz olmuş oldu. Alttaki 3 tane sık iğnemizin bir önüne bir sonuna birer tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 sık iğnemiz oldu. 1 2 3 zincir çekelim. Şimdi önümüzde 3 tane sık iğne vardı. Bu alttaki baklava diliminin son sırası. Birinciyi atlıyoruz. Ortadakine tekrar sık iğnesi yapıyoruz bir tane. Başka yapmıyoruz. Şimdi zincir çekiyoruz 3 tane. Tekrar önümüzdeki boşluğa bir sık iğne yapalım. Altta örmüş olduğumuz 3 sık iğnenin üstüne 3 tane sık iğne yapalım. Ve sonrasına bir tane daha sık iğne yapalım. 1 tekrar 3 zincir çekiyoruz. 3. Evet. İlk sırada bir sık iğneydi. Sonraki sırada 1 2 3 sık iğneye çıkarmıştık. Bu sırada da 1 2 3 4 5 sık iğneye çıkarmış olduk. Yani alttaki baklava dilimimiz bitti. Şimdi üstteki baklava dilimine geçmiş olduk. Şimdi bu köşeyi göstermeyeyim. Bu sırada böyle devam ediyor. Köşede tekrar 3 tane zincir çekip tekrar yine aynı burada yapmış olduğumuz işlemi burada da yapacağız. 5 tane sık iğne yapacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. Bir tane sık iğne yapacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örüp gelelim.
Burada 5 sık iğnemizi yaptık. İlmek belirleyicimizin, yer belirleyicimizin yanına geldiğimiz zaman sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada 3 zincir çekmeyeceğiz. Burada 5 zincir çekeceğiz. 5. Bu yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu sık iğneye batmayacağız. Buradaki zincirlere batmayacağız. 5 zincirimizi çektik ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık. Ondan önce gelen zincir boşluğuna bir sık iğnemizi yapalım. Ve beşli sık iğnelerimizin tepesine tekrar sık iğne yapacağız 5 tane. Sonundaki boşluğa da bir sık iğne yapacağız. Yani burada toplam 7 tane sık iğnemiz olacak. Alt sırada 5 sık iğnemiz vardı. Bu sırada 7 sık iğnemiz olacak. Şimdi sayıyoruz. Sıra sonunda burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık. Ondan sonra yer belirleyicimizi çıkardık. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Ve bu alttaki baklava dilimimiz bitmişti. Şimdi bu baklava dilimine geçmiştik. Bu baklava diliminin oluşması için buraya 7 tane sık iğne yaptık. Şimdi yer belirleyicimizi bu sık iğnelerin birincisine takacağız bu sırada. İlk yaptığımız sık iğneye takacağız. Biraz önce şu alttakindeydi. Şimdi buradan çıkardık. 5 sık iğnemizi, 5 zincirimizi çektik ve bu ilk sık iğnemize battık. Burası sıra sonumuz, sıra başımız. Oldu, değişti. Şimdi başlıyoruz bu sıraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemizi yaptık. Buraya 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve altta yapmış olduğumuz 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemiz vardı. Bunu 7'ye çıkaracağız. Onun için ilk baştaki boşluğa bir sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 5 zincir yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. 7 sık iğne, 5 zincir, 7 sık iğne, 5 zincir. Bu boşluğa ve bu boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. Bunlara birer tane yapınca 7 tane sık iğnemiz oluyor. Bu köşede de aynı şekilde. Buraya 5 tane zincir. Buraya 7 tane sık iğne. Yine 5 zincir, 7 sık iğne, 5 zincir, 7 sık iğne şeklinde ilerleyecek. Ve yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp gelelim. Sıra sonumuza geldik. Burada 7 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Buradaki önümüzdeki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım buradan. Şimdi buraya tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz bir sık iğnenin tepesine takıyoruz yer belirleyicimizi. Yani biraz önce alt sırada buradaydı yer belirleyicimiz. Sonra buraya takmıştık. Şimdi buraya takıyoruz. 3 tane zincirimizi çektik. Bu önümüzdeki ilk sık iğneye batmayacağız. Diğerine batıyoruz. Alt sırada örmüş olduğumuz 7 tane sık iğneyi bu sırada 5'e düşürüyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi bu sondaki sık iğnemizi de örmüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 zincir çekelim. Buradaki beşli zincirin ortasına bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. İlk sık iğnemize yapmıyoruz. İkinci sık iğnemize bir sık iğne yapalım. 1, 2,
3 4 5 sık iğne yapıyoruz. Sondaki sık iğneye yapmıyoruz. Burada tekrar 3 tane zincirimizi çekelim. Şimdi bu sırada böyle ilerliyor. Buradaki baklava dilimlerimizi azaltmaya başlıyoruz. Buradakini arttırmaya başlıyoruz. Alttakinin hizasında olanı. Evet, çantamız böyle şekillenmeye başladı. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Bu boşluğa bir sık iğne yapalım. Buradaki gibi. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Bu boşluklara kenardan 2 tane yapmayalım. Ortadaki 5 tane sık iğnemizi örelim. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıra başına kadar örelim. Burada tekrar görüşelim. Sıramızın sonuna geldik. Burada 5 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada tekrar 3 tane zincirimizi çekelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Önümüzdeki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Alttaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne ve sık iğnenin sonuna bir sık iğne. Bu şekilde 3 tane sık iğnemiz oldu. Yer belirleyicimizi ilk sık iğnemize takıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık en son alt sırada. Bir üst sıraya geçerken 3 tane zincir çektik. 3 tane sık iğne yaptık. Ve birinci sık iğneye yer belirleyicimizi taktık. Şimdi bu sırada bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. İlk sık iğnemize batmıyoruz. İkincimize batıyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar bu sık iğnemizin başına, tepesine, sonuna birer tane sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğne oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sık iğnemizi atlıyoruz. Bu beşli sık iğnemizin birincisine batmıyoruz. İkincisine batıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemiz vardı. Alt sırada 1, 2, 3 zincir çektik. 1, 2, 3 sık iğne yaptık. 3 zincir çektik. 3 sık iğne yaptık. 3 zincir, 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Sıra başına kadar bu şekilde örelim, gelelim. Evet, şimdi sıramızı bitirdim. Sıramız nasıldı? 3 zincir, 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne. Bu şekildeydi. Şimdi 3 zincir çektim. 3 sık iğne yaptım. Şimdi de 3 tane zincir çekiyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Yine bu boşluğa batıyoruz. 3 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin önündeki boşluğa batıyoruz. 3 tane sık iğnemizin tepesine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bu ilk birinci sık iğnemize yer belirleyicimizi takalım. Evet, 3 zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekelim yine. Ve bu altta yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin ortasındaki sık iğneye batalım. Bir tane sık iğne yapalım. Şimdi 3 zincirimizi yine çekelim. Evet, bu baklava dilimimizi kapatmış olduk bu sık iğneyle. Burada bir baklava dilimimiz oluştu. Şu altta vardı bir yarım baklava dilimi. Şimdi bu baklava dilimini tamamlayacağız. Bu da baklava dilimini bitirdik. 3 tane zincirimizi çektik. Önümüzdeki boşluğa
bir sık iğne. Bu 3 tane sık iğnemizin tepesine de birer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle 5 tane sık iğnemiz oldu. Burada. Buraya 3 tane zincirimizi yapalım. Yine bu üçlü sık iğnelerimizin ortasındakine bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 tane zincirimizi yapalım. Ve burada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin bir önüne, 3 sık iğnenin tepesine birer sık iğne, sonraki boşluğa bir sık iğne yapalım. 5 sık iğneye çıkaralım 3 sık iğneyi. Burada bir sık iğne yaptık. 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptık. Şimdi 3 zincirimizi çekelim. Yine tekrarlayacağız burada da. Buraya bir sık iğne yapacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Yine yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örelim. Orada görüşelim. Ben sıra sonuna geldim. Yine 5 sık iğnemizi yaptık. 3 zincirimizi yaptık. Ve bir sık iğnemizi yapmıştık. Bu bir önceki sırada. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Boşluğa bir sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu alt sırada 5 tane olan sık iğnemizi bu sırada 7'ye çıkardık. Yine ilmek yer belirleyicimizi buraya takalım. Sıramızın başı. Şimdi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi buraya 5 tane zincir yapacağız yine. 3, 4, 5. Sonra buraya 7 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 5 tane zincir yapacağız. 2, 3, 4, 5. Buraya 7 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar yani modelimizi kurmaya başlıyoruz bu sırada. Şimdi bu baklava dilimini kapatacağız. Bu araya tekrar baklava dilimi yapacağız. Aynı alttaki sıralar gibi. Dönüp buraya geldiğimiz zaman 7 tane sık iğne yapıp buraya 5 tane zincir çekip ilmek belirleyicimize kadar ördüm geldim arkadaşlar. Burada anlatayım ben size daha detaylı. Şimdi burada 5 zincir çektik. Burada 7 sık iğne yaptık yine. Evet, burada tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bu sık iğneye batmıyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Bu ilk olan sık iğnemize batmıyoruz. İkinci sık iğnemize batıyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Sondakine yine batmayacağız. Evet. Şimdi bu alt sıramızın 5 tane zinciri oluyor.
Bu üst sıramızın birinci sık iğnesi. Evet, bu sıramızda 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekeceğiz şimdi. 1, 2, 3. Ve burada yapmış olduğumuz beşli zincirin içine yine bir sık iğnesi yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir yapıyoruz. Bu ilk sık iğnemize batmıyoruz. İkinciye batıyoruz. Buraya da 5 tane sık iğne yapacağız. Dört, 5. Şimdi buraya tekrar 3 tane sık zincir yapalım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yaptık bu sırada? Alt sıramızın 5 zinciri bu. Bu da üst sıramızın 5 tane sık iğnesi. 3 zincir çektik. Bir sık iğne yaptık. Tekrar 3 tane zincir çektik. 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 zincir çektik. Buraya tek sık iğne yapacağız. Aynı alttaki başlangıç gibi. Tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar buraya gelince yine bir tane sık iğne yapacağız buraya. 3 tane zincir yapacağız. Buna batmayacağız. Sık iğnemizi buna batacağız. Bu yer belirleyicimizi böyle baklava dilimi küçüldükçe oradaki sık iğnelerin ilk başındakine koyacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız bu modeli bu şekilde uzatabilirsiniz. Şimdi ben en son sırada 3 sıra sık iğne yapılıyordu. Oraya gelince tekrar size anlatacağım. Yine bu şekilde bitireceğiz en üstte ama aralara 5 zincir değil 3 zincir çekiliyor o zaman. Şimdi bu şekilde örüyoruz baklavalarımızı. Şimdi bir sonraki sırada buraya bir baklava oluşacak. Bir tane sık iğne yaptığımız yere buraya bir baklava olacak. Bu baklava kapanacak. İşte bir bu aralara baklava yapılıyor. Bir de bunların üstüne tekrar baklava yapılıyor. Bu şekilde sıramız ilerliyor. Evet arkadaşlar, istediğiniz boyuta gelene kadar çantanızı uzatabilirsiniz. İsterseniz onun katlarından oluşuyor modelimiz. Daha geniş yapabilirsiniz. Ya da telefon çantası isterseniz daha dar yapabilirsiniz. 10 sayı arttırmanız lazım. 38 zincir çekmiştik. 28 yaparsanız daha az olur. 48 yaparsanız daha geniş bir çanta olur. Sayıları size kalmış. Büyüklüğü size kalmış. Bu mini çanta boyutunda. Telefon çantasından büyük. Mini çanta boyutunda bu. Evet, şimdi bu sıralarımızı örelim. Baklava dilimlerimizi. İstediğimiz ölçüye gelene kadar. Sonra bitiş sıralarını tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde çantamızı ördüm. Size ölçülerini vereyim. Şu şekilde. Eni 20 santim oldu çantamızın. Uzunluğu 19 santim oldu. Siz istediğiniz boyda ve genişlikte uzatabilirsiniz. Şimdi ben size son bitiş aşamalarını göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu yer belirleyicimizin olduğu yere gelene kadar örelim. En son geldiğimiz sırada 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne olmalı. En son bitirme sırasında. Şimdi burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Buraya 3 tane zincir çekeceğiz. Normalde baklava yapacak olsaydık 5 tane zincir çekiyorduk. Ama bu bitiş sırası olduğu için 3 zincir çekiyoruz burada. Yer belirleyicimizi çıkaralım. 3 zincirimizi çektik. Şimdi bu 5 tane sık iğneyi yine 7'ye çıkaracağız. Başına bir sık iğne. Bu 5 tane sık iğnenin üstüne yine birer tane sık iğne. 3 zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Yine yer belirleyicimizi ilk sık iğnemize taktık.
Burası sıramızın başlangıcı. Şimdi bu araya da 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine bu 5 sık iğnemizin başındaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Buraya da yine 7 tane sık iğne yapacağız bu sırada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 3 tane zincirimizi çekelim. Evet. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. 3 zincir, 7 sık iğne, 3 zincir, 7 sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı da yer belirleyicimize kadar örüp bitirelim. Ben sıramızı bitirip geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimizin olduğu yere kadar. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne, 3 tane zincir yapmıştık. Bu sıramız bitti. Şimdi bir sıraya geçmemiz için bu 7 tane sık iğne yaptıktan sonra aynı zincirin içine bir kaydırma yapalım. Ve bir zincir çekelim. Tekrar aynı zincir boşluğuna bir sık iğne yapalım. Şimdi bu sıramızı da artık döne döne yapmıyoruz. Bir sıraya kaydırma yapıp bir zincirle çıkacağız. Şimdi burada 4 sıra sık iğne yapacağım. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Bu 7 tane sık iğnemizin üstüne yine 7 tane sık iğne yapalım. Bu 3 tane çekmiş olduğumuz zincir boşluklarına 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3. Şimdi bu 7 tane sık iğnemizin üstüne de sık iğne yapalım. Ben katiplerini örerken hiçbir şekilde yumuşatma işlemi yapmıyorum. Katipi alıyorum gelep halinde. Sonra yumak haline getiriyorum, sarıyorum gelepleri. Hiçbir şekilde yumuşatmıyorum katipleri. O zaman dokusu değişiyor, daha düzgün görünmüyor bence. Siz isterseniz yumuşatabilirsiniz. Tabii örmesi biraz zor oluyor, sert oluyor ama çantaları hem güzel oluyor hem hafif oluyor. Ağır olmuyor çok. Evet, bu 7 sık iğnemizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kaydırma yaptık bu üçlü zincirimizin içine. Sonra bir zincir çektik ve bir tane sık iğne yaptık. Aynı zincirin üstüne isterseniz ilmek yer belirleyicinizi buraya takabilirsiniz sırayı kaybetmemek için. Şimdi bu sıramızda başka hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece bütün sıra boyunca sık iğne yapıyoruz. Sadece bu zincir boşluklarına 3 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane altta örmüş olduğumuz baklava diliminin 7 sık iğnesinin üstüne de birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde dolaşıp ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar örelim. Ben sık iğnelerimizi yapıp geldim arkadaşlar. Sıramızın sonundayız şimdi. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi burada bu alttaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine yine sık iğnelerimizi yaptık. Önümüzde kaydırma yaptığımız ilmek var. Buna batmıyoruz. Bir zincir çektikten sonra yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu bizim üst sıramıza çıktığımız ilk sık iğnemiz. Evet, isterseniz karıştırmamak için sıra başını buraya tekrar yer belirleyicimizi takabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben bir sıra sık iğnemizi örmüş oldum. 3 sıra daha sık iğne yapacağım. Yani toplamda bu sırayla beraber 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne olmuş olacak.
4 sıra sık iğnelerimizi örüp gelelim. Şimdi 4 sıra sık iğnemizi ördük. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sık iğnemizi örüp geldim ben. Sıramızın sonuna geldik. Burada ipimizi keseceğiz. Bu yer belirleyicimizi çıkaralım. İpimizi keselim. Bu ipimizi çekelim buradan. Bu sık iğnemizin altından bu ucumuzu alalım. Arka tarafa çekelim ipimizi. Şimdi örgümüzün iç tarafını çevirelim. En son yapmış olduğumuz sık iğnenin altındaki ilmekle beraber üstündeki ilmekten çıkarmış olduğumuz ipi geçirelim. Bu ipimizi arkaya doğru çektirelim, içeriye çekelim. Şimdi bu şekilde sıra bitişlerimiz bu şekilde daha güzel görünür. Daha az belli olur bitiş yeri. Siz de bu şekilde yapın. Yaptıktan sonra bu ipimizi burada içinden yürüterek kaybedeceğiz bu ucumuzu. Sonra keseceğiz ipimizin fazla yerini. Evet, çantamız bu şekilde bitti arkadaşlar. Ben şöyle bir tekrar ölçüsünü vereyim size. Eni 20 santimdi. Daha önce de size vermiştim. Şimdi boyumuz 4 sıra sık iğne yaptıktan sonra 22 santim oldu. Boyumuz 22 santim oldu sık iğnelerle beraber. Siz isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi çantamız bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi ben askısını nasıl yaptığımı da videosunu çekeceğim. Bu ipimizi kaybedip kesip geleyim. Sonra askımızın örülüşünü anlatacağım. Şimdi askımızı örmeye başlayabiliriz. Şimdi ipimizi bu şekilde sabitleyelim. Bir zincir çekiyoruz. Evet, buraya bir zincir çekelim tekrar. Bir sık iğne yapalım. 1 2 3 tane sık iğne yapalım. İpimizi içinde yürütelim bu şekilde. Evet, ipimizi içinden yürütmeye devam edeceğiz. Bir zincir çekelim ve dönelim. Şimdi bu ilk sık iğnemize bir tane sık iğne yapalım. İpimizi içinden yürütelim. Bitene kadar bir sık iğnemizi yaptık buraya. İkinci sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapalım burada. 2 3 Bu kenardaki sık iğnemize bir şey yapmıyoruz. O boş kalacak. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bu ilk sık iğnemize bir tane sık iğne yapalım. İkinci sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yapacağız. Aynı yere 3 tane sık iğne yapacağız. 2 3 Evet, birinci sık iğnemize bir tane sık iğne yaptık. İkinci sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yaptık. Bu kenarda kalan 2 tane sık iğnemizi örmüyoruz. Buradaki 2 tane sık iğnemizi örmeyelim. Bir zincir çekelim. Dönelim. Birinci sık iğnemize bir tane sık iğne yapalım. İkinci sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yapalım. Aynı sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne yapalım. 2 3 Bu 2 tane sık iğnemizi örmüyoruz. Tekrar bir tane zincir çekelim, dönelim. Dibindeki sık iğneye bir sık iğnesi yapalım. Öbür sık iğneye 3 tane sık iğne yapalım. 1
2, 3. Önümüzdeki 2 sık iğneye hiçbir şey yapmayacağız. Yine bir tane zincir çekelim. Dönelim. Dibindeki boşluğa bir sık iğnesi, diğer sık iğnenin tepesine 3 sık iğnesi yapalım. Aynı yere 3 sık iğnesi yapalım. 2, 3. Bu 2 sık iğneye batmıyoruz. Hiçbir işlem yok. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Dibindeki sık iğneye bir sık iğnesi yapıyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer 2 sık iğnemizde hiçbir şey yapmıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Önümüzdeki boşluğa bir sık iğnesi yapıyoruz. Diğer sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, askı modelimiz bu şekilde oluyor. Evet, şimdi çapraz askılı çanta için 105 santim yapıyorum ben. Bu askı boyumuzu. Yani 1 metre 5 santim olana kadar öreceğim. Ördükten sonra diğer ucuna geldiğim zaman da takmasını tekrar anlatacağım. Askımızı 105 santim örüp geldim ben. Siz istediğiniz boyda örebilirsiniz askı uzunluğunu. Evet, ölçelim ördükten sonra askımızın boyunu. Evet, 105 santim oldu. Şimdi askımıza papağanımızı nasıl sabitleyeceğiz onu göstereyim. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Papağanımızı alalım. Ve bu şekilde ikisini beraber sabitleyelim. Sık iğne örelim. Bu şekilde 2, 3 tane sık iğne örüp birleştirelim. Burada ipimizi keselim ve bu ucumuzu kaybedelim. Evet, bu ucumuzu ben kaybedip geleyim. Çantamız bitti arkadaşlar. Ben bu şekilde astarladım. Fermuarını diktim. Siz isterseniz çıt çıtlı ya da düğmeli yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. K-tip yerine başka bir ip de kullanabilirsiniz. Bu modelimizin yapışı bu şekildeydi. Evet, askılarımızı da tutturdum buralara. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da Funda'dan El İşleri adında sayfalarım var. Beni oradan da takip edip orada yapmamı istediğiniz çanta modelleri varsa yorumlara yazın lütfen.